Ana, ulan ne işin var orada? O neydi lan? Neyse, korkuyu bir kenara bırakalım. Oba, oba. Abi zemin, yerde ne var ya? Onların yapılması gerekiyor. Ya bir acelecisin ya, bir siktir git. Ağzımı bozacağım şimdi ya. Yükleme yerinde kaldık. Ya bu yapılacak iş mi ya? Kaptanın Seyir Defteri kanalından herkese selamlar ve sevgiler. Bugün 7 Kasım 2025 Cuma. Havalar iyice çirkinleşmeye başladı. Yaklaşık 30 saat Hamzabeyli'nde, 30 saatten fazla da GTİ Park'ın içinde 30 saat mesaj gelmesini bekledim. Benle beraber yüzlerce kişi bekledi tabii ki. Bir süredir çok kötü, yani çalışmıyorlar abi. Nedenini hiç kimse bilmiyor. Çalışmıyorlar. Yani orada şoförün çektiği çile kimsenin umurunda değil. Söyleyecek çok şey var ama işte söyleyemiyoruz. Bulgaristan'dayım. Hayım Boğazı'na çıkıyorum. Dün akşam hava berbattı. Sulu kar yağıyordu. Soğuktu yani, bayağı soğuktu. Sis pus derken saat şu an Türkiye saati 14. Saatler de karman çorban. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Romanya yok. Ana, ulan ne işin var orada? Yol dururken nerelere çıkmış? Tövbe yarabbim, çok temiz kaza yapmış ya. Allah korusun ya. Hadi be dayıoğlu, sen de geçeceksen geç gari. Yiyemeyecekse çekil millet geçsin. Yollar kaygan. Yağışlar başladığı zaman risk faktörü artıyor. Zemin de bozuk olunca çeker resmen zıplıyor. 16 ton yüküm var. Patinaj yapıyor yani çeker. Tabii patinaj önleyici devreye giriyor ama onu hissediyorsun. O neydi lan? Salak ya. Sollayacağım diye kendini yırttı. Solladı sağa. Şimdi iniş kısmına geçtik. Bu sis Allah'a şükür sabahtan beri, hatta dün akşamdan beri var. Hamzabeyli Park'tan hareket edip Bulgar'a geçmem 8 saatimi aldı. Tam tescile geldim, bizim Türk tescile. Abi yan taraftaki tescildeki memur çalışıyor. Benim taraftaki paydos etti abi. Paydos etti. Ya beni de al dedim, öyle kapat.
Yani abi ağzım dolu. Çok şey söyleyeceğim de. Memur olana kadar kendilerini parçalıyorlar. Memur olduktan sonra böyle oluyor. Kameradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama dik bir iniş. Bir de fark ettiyseniz yine Iveco'dayım. Eski arabamda. Neden? Biraz mecburiyetten. İzmir'de benden başka şoför yoktu. Bu arabada bir aydır Türkiye'de yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süreleri sınırlı. Bir de böyle ticari araçların daha da sınırlı. Vallahi var ya kaya kaya iniyorum ha. Motor frenini bırakıyorum. Frende yolda da böyle bir çamurlu bir zemin var. Neyse korkuyu bir kenara bırakalım. Bu arabanın tekrardan Avrupa'ya dönmesi gerekiyordu. Patron da benden rica etti. Biz de kıramadık mecburen, yani neticede şirketin işi. Yalnız sıkıntılı bazı süreçler yaşadım. Bu arabanın dorseciliydi. Tavan değişti. Kayar perde. Abi sözüm ona 2-3 günde teslim edecekti. Dorse bir aydır dorsecide. Ben gelip alacağım diye adama telefon açıyorum. Adam bana ne dese beğenirsin. 1 saat sonra falan gel. 1-2 yama işi var, onları da halledeyim. Patronu aradım, söyledim. Ya dedi, bir de 1000 lira fazladan para verdim ona dedi. Abi dedim, durum böyle böyle yani. Neyse dedim, ben dedim ona göre ayarlamayı yapacağım. Kendi arabamı garaja bıraktım. Oba. Abi zemin, yerde ne var ya? Arabamı garaja bıraktım. Akalan'da tırları park ettiğimiz yer. Eşyalarımı aktardım ki en sevmediğim kısım. Eşyaları aktardım. Dorseyi aktardım. Yani benim dorsedeki eşyaları kabinin içine koydum. Abi bu araba gene leş gibiydi. Neyse temizlik faslını geçtim. Ondan sonra biraz orada sallandım. Benim arabanın da işleri vardı. Eski videolardan belki hatırlıyorsunuz. Bazı ufak tefek işleri vardı. Onların yapılması gerekiyordu. Ya bir acelecisin ya. Bir siktir git. Ağzımı bozacağım şimdi ya. Geç yürü hadi. Abi bu yani bu 27 plaka, 31, 33 plaka abi, zoru ne anlamıyorum ki ben. Ya nereye yetişiyorsun abi, nereye? Bir de teşekkür sinyali yapıyor. Abi ne acelen var? Zaten 70'te iniyorum yani. Ya bir defa anlatamadım ya. Ağzımdan küfür çıktı. Önümde.
Neyse abi. Dorse'yi aldık taktık. Dorse'ciden çıktım. Abi 2 kilometre gittim gitmedim. Dorse'nin frenler kilitledi. 5. sanayinin orada, BMC'nin orada kaldım abi. Oraya bak, buraya bak. Yok, araba yürümüyor. Tekerlekler sürüne sürüne kenarıya çektim. Ondan sonra patronu aradım tabii doğal olarak. Dedim abi bu araba yürümüyor. Frenler dedim, Dorse'nin frenler kilitledi. Hadi kaliperleri çekiçle bilmem ne. Bir aydır orada yatıyor, acaba ondan mı? Abi orayı kurcala, burayı kurcala. Kabinle Dorse arasına girdim. Abi bir baktım, kırmızı frenlere giden hava hortumunu telle körlemişler. Katlayıp bağlamışlar. Hava hortumunu körlemişler. O körlenilen yeri bir açtım abi, foşur foşur hava kaçırıyor. O çekeri oraya bırakan abiyi de biliyorum. Abi o olay oluyor. Onu körlüyorsun. Bıraktığın yer tamirhane. Garajın olduğu yerde tamirhane var. Kaç gün boyunca bu arabayı kullandı. İmdat hava kaçırıyor. Bıraktığınız zaman hava kaçırıyor. İmdatı çektiğiniz zaman kaçırmıyor. Abi ne onu söylemiş, ne hava hortumu kopuk onu söylemiş. Körlemiş bırakmış. Neyse abi. Bol seri Serkan'ı aradım. Allah razı olsun. Adam gönderdi. Hortum gönderdi ama hortumu görür görmez olmayacağını anladım. Neyse abi hava kaçıran yerin biraz gerisinden kestim ben hortumu. Çakmakla ısıttım. Tekrardan yerine taktım. Dedim aga sen dedim sanayiden bana hortum al gel. Ben dedim böyle Bolser'e kadar depoya kadar gideceğim. Sonra arkadaş hortumu aldı getirdi. Hava hortumunu değiştirdik. Neyse Dorse'yi kestim. Anlatacak mevzu çok. Hepsini bu videoya sığdırayım. Ertesi günü yükleme için gittim. Dorse'yi taktım. Tetra Pak yükleme yeri. Kemalpaşa'ya gittim Tetra Pak'a. Orada rutin kontroller var. İşte şipanzetlerine falan bakıyorlar. Benim 3. yükleyişim orada. Kontrolcü arkadaş da tanıdı beni. Abi var mı bir eksiğin? Yok dedim kardeşim, şipanzetler var biliyorsun dedim. Benim daha önce 3 sefer daha dedim yükledim. Tamam abi dedi, ben onayı veriyorum dedi. Çocuk bakmadan gitti abi. Ben sol dolabı bir açtım abi. Ne şipanzet var ne bir şey. Kısa keseyim, Dorseci'yi aradım hemen. Abicim burada olmaz öyle şey. Olmaz da 13-14 takım şipanzet vardı. Hiçbiri yok. Nerede dedim bu şipanzetler? Bu Dorse'yi oradan gelip alan olmadı. Dorse bir aydır orada. Ben bir kamera kayıtlarına bakayım. 3 gün geçti, hala haber yok. İlk fırsatta tekrar arayacağım ama. Yükleme yerinde kaldık. Ya bu yapılacak iş mi ya? Ben nereye kaçacağım? Görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz işte yani. Görüyorsunuz. Ne acelen var arkadaş. Az ilerisi çift şerit oluyor ya. Abi tekrardan kapattım kapakları. Kontrolcü arkadaşa dedim birader böyle böyle. Benim dedim şipanzetlerin hepsini yemişler. Ben dedim depoya gidiyorum. Şipanzet alıp geleceğim. İyi. Kapattık kapakları, gittik depoya. Benim arabadaki Dorse'deki şipanzetler fazlaydı. Onları da yeni düzenlemiştim. Şipanzetleri aldım abi. Geri geldim yükleme yerine. Tabi sıramızı kaybettik. Bütün günüm orada geçti. Akşam 8.30'da falan çıktım yükleme yerinden. Gümrükçüyü aradım vesaire derken gittim Dorse'yi UNED'ye kestim. İşi bitirdim. O arada gene arabanın lambaları yanmayanlar vardı bilmem ne. Onları da hallettik. Çamurlukları takılı değildi. Dorse'nin dolabında duruyordu. Onları da hallettik. Çamurlukları da taktım. Malum kış geldi. Bilmeyenler için söylüyorum. Dorse'den ayrıksa eğer çekici, yolda çamurlukları takılı olması gerekiyor.
Bizde çok önemsemiyorlar ama Avrupa'da ceza yersiniz. Bizde de önemsenmesi lazım. Çünkü o tekerlekten diş aralarına sıkışmış taşlar, su arkadaki araçlara direkt gidiyor. Dolayısıyla riskli. Böyle bir geçtiğimiz hafta yaşadım. Şimdi yağış burada daha da azaldı. Bu iyi bir şey mi? Hayır. Çünkü asfalt yağmura doymamış durumda şu an. Ve daha fazla kaygan. Allah'tan iniş bitti sayılır. Vaziyetler böyle. ...5 Kasım'da yola çıktım İzmir'den. 7 Kasım oldu. Bulgar'ın da 1/3, 1/4'ündeyim. Geçtiğimiz haftanın özetini çıkarmış oldum. Bu videoyu bu videoyu böyle bitiriyorum. Bu servis yine Iveco'dayız işte. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arrivederci.